Ve ne demiştik dostlar? Çarşamba günü lütfen hatırlayın ve hiçbir videomu aman ha sakın kaçırmayın dostlar. Sert hareket geliyor dedik ve perşembe akşamı yani dün akşam ne oldu? Sert hareket geldi ve Bitcoin 6500 dolardan tam 7100 dolara kadar şöyle bir yükseldi. Sonrasında tabii ki kar satışları da geldi ve bugün Bitcoin'in bugünlerini konuşacağız dostlar. Çok sıcak olaylar var. Bitcoin daha da yükselebilir mi? Hangi bölge? Bitcoin'de çok zorlu ama aşarsak muhtemelen önümüz açık olur. Bitcoin'de çok kritik bir seviye de var. Onu da konuşacağız. XRP'ye geçeceğiz akabinde. XRP'nin davasında yine yeni ve kritik olaylar var. Hepsini bu videoda şöyle ele alacağız ve bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi bakalım bam bam başlıyoruz. Tanesi 600-700 lira olan Ledger'ların da çekilişine gerçekten çok az kaldı dostlar. Hemen aşağıdaki linkten formu doldurun. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Bakın abone olanlar bu arada yatırım tavsiyesi almadan kendi risklerinde elbette kendileri alarak güzel paralar kazanabiliyorlar. Abone ol butonunun yanındaki zile de mutlaka dokunun ve videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da şöyle bir yazın dostlar, eksik etmeyin. Şimdi de hemen olaya dalıyoruz dostlar. Öncelikle bu zor günlerde kimsenin vay efendim Bitcoin 8.000 dolar olacakmış, 10.000 dolar olacakmış tarzı sözlerine bence kanmayın dostlar. Ha olabilir. Tabii ki olabilir elbette ama 8.000, 10.000 dolar sanki böyle söyleyince hani Bitcoin 8.000 dolar, 10.000 dolar olacak deyince böyle sanki aralarda hiç destek yokmuş, direnç yokmuş gibi böyle rıt diye çıkacakmış gibi bir algı oluyor. Özellikle yeni arkadaşlarda böyle oluyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Öyle bir dünya yok dostlar. Şimdi Bitcoin'de karımızı aldıysak güzel. Ben öyle yapıyorum dostlar. Yani ne yaptıysam onu zaten sizlerle paylaşıyorum. Önceden olsa ne yapıyorduk? İşte Bitcoin 8.000 dolar olacak, 15.000 dolar, 20.000 dolar geliyor laflarına kanıyorduk. Ne oluyordu sonrasında? Düşüşü oturup böyle izliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok dostlar. Ya bu ne zamandı? İşte 2017 yılıydı. Yani o meşhur yıldan bahsediyorum. Ama şimdi kendi analizimizi çat yapıyoruz ve sonrasında da farklı senaryolarda çalışıp buralardan zaten ben sizlerle paylaşıyorum. Takip ediyorsanız siz de kendi riskinizi elbette kendinize alarak yüksek ihtimal kazanabilirsiniz. Şimdi bir de sert yükselişte hemen şu soruyu ben kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Her sert yükselişte lütfen bu soru aklınızda olsun ve kendinize sorun dostlar. Örneğin Bitcoin 6500 dolardan 6600 dolardan 7100 dolara çat diye yükselince Bitcoin'i daha şurada ya soruyorum size bakın daha şurada 1 hafta önce 2 hafta önce 5-6 bin dolardan alan adamın karını almaması için onu ne tutacak? Yani şu kriz ortamında bu adama para kazanma sen bekle diyecek olan bir güç var mı? Muhtemelen bence yok dostlar. O yüzden özellikle şu kriz zamanlarında karımızı almayı bilmek lazım. Şimdi ise Bitcoin'de yükselişi körükleyen işte genel piyasa tarafında yeni bir haber, yeni bir olay bence şu an yok. Bu yükseliş tamamen benim çarşamba günkü videoda sizlerle olabildiğince açık, olabildiğince önceden haber verebildiğim tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan verebildiğim şekilde bu takozlarla, desteklerle, dirençlerle çok ilgili bir şey. Ha bundan sonra ne olur? Bakın bundan sonra ne olur derseniz de nasıl yükseliş öncesinde 6700 dolar üzerinde kalırsak yükseliş yaşayabilirim demiştim size. İşte o 6700 hala önemli. Hala kritik dostlar. Dolayısıyla bunu bir yazmak lazım. 7.000 doların üzerinde konuşmak istiyorsak daha doğrusu buralarda kalıcı olmak istiyorsak bizim eli mahkum 6.700 doların üzerinde tutunmaya devam etmemiz gerekiyor. Ama tabii benim beklentim orta uzun vadede çok daha fazla dostlar. Yani ben daha talepkar olmayı seviyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. O hani bir zamanlar sırtımızı yasladığımız 7.500-7.750 desteği var ya işte hazırlanın dostlar. Hazırlanın lütfen. Gelecekte karşımıza sağlam bir direnç olarak çıkabilir. Zaten tarihte kara perşembe olarak anılacak şu 12 Mart günü var ya birkaç hafta öncesinden bahsediyorum. O gün tüm piyasalar çok sert şekilde düşmeseydi 7500 dolarda Bitcoin gayet tutunabilirdi dostlar. Bundan sonrasında da dediğim gibi bir gözünüz 6700 dolarda olacak. Tamam bunu söylüyorum bakın. Eğer bu videodan sonra 6700 dolar üzerinde tutunmaya devam edersek her şey daha güzel olabilir. Ama size 2 seviye daha vereceğim dostlar. Hiçbir yere ayrılmayın. İsterseniz not da alabilirsiniz. Bakın dünkü sert yükselişle birlikte Bitcoin bir önceki videoda ekranda yer verdiğim
7150 dolardaki dirence şöyle bir zıpladı, oraya bir dokundu. Aynen ne diyorsak yani destek direnç ne okuyorsak onlar muhtemelen yüksek ihtimal çıkıyor. Aynen o şekilde 7150'deki dirence şöyle bir dokundu, geldi. Merhaba ben geldim dedi ve ne oldu? Ne oldu? Yükselen kamaya geldi aslında ve bu 4 saatlikte ve saatlikte oluşan bir kama sonrasında da neyse tekrar bu kamanın içerisine girdi ve şimdi o kamayı, o hattı yavaştan pozitif şekilde de böyle inceden de yükselişle bozuyor gibi duruyor. Takozun zamansal olarak küçüğüne bu arada kama deniyor. Yani bilmeyenler varsa, aramıza yeni katılanlar varsa uzununa belki 2 aylık 3 aylık periyoda biz takoz diyoruz. Daha küçüğüne 1 haftalık 2 haftalık falan ona da kama diyoruz dostlar. Şimdi bu kama içerisinde yükselmeye devam edebilme ihtimalimiz var. Bunu ben de söylüyorum. Şu aşamada bizim en kötü ihtimalle, bakın en kötü ihtimalle 6400 dolar üzerinde kalmamız gerekiyor dostlar. Çünkü bunun altı seri bir düşüşü başlatabilir. Yani bu da kritik bir seviye. Ama bu kamalar, takozlar yani kalıp hareketler var ya, bu dediğimiz formasyonlar zaman geçtikçe böyle bir mesela hat boyunda daralarak gidiyor. Dolayısıyla bu rakamlar da değişiyor. O yüzden güncelleme videoları yapacağım dostlar. Siz takip edip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kripto Sözlüğe abone olun. Bir de abone ol butonunun yanındaki zile de mutlaka dokunun ki yeni videolar yayınlanır yayınlanmaz çat diye ekranınıza geliversin. Şimdi fark ettiyseniz bu videoda hep size yakın seviyeler verdim değil mi? Yani 6700 dolar dedim, işte 6700 dolar üzerine kalmak yükselişi devam ettirecek kritik bir seviye dedim. 6400 ise düşüş hattına, düşüş potasına bizi sokmayacak belki de en önemli, en kritik seviye dedik ama bir yandan da şunu da söyleyeceğim. Bu kama bir yandan da yeni çiziliyor. Yani hatları çok belirgin değil, bunu da söyleyeyim. Yeni çiziliyor. Dolayısıyla biraz daha bir görmek lazım. Biraz daha temkinli olmak lazım. Bunları da niye söylüyorum dostlar biliyor musunuz? Çünkü içinde bulunduğumuz şu günler aynen son 2-3 videoda ısrarla üzerine basa söylediğim gibi dar alanda kısa paslaşmalar yapmayı gerektiriyor. Yani elbette yatırım tavsiyesi değil. Yani şimdi alırım Eren benim acelem yok yani. Şimdi alırım, ben uzun vadeli 10.000 12.000 dolar olursa ben bunu satarım diyebilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Ama kısa vade başka bir şey. Yani kısa vadede destek tarafına yakın alıp dirence yakın satmak bence benim uyguladığım strateji en mantıklısı olabilir. Geçiyorum şimdi dostlar Bitcoin'den sonra ikinci maddeye, XRP'ye. Şöyle akıcı ve bam ilerlemeyi seviyorum. XRP'yi bir önceki videoda konuşmamıştık ve neden XRP yok diye böyle ısrarla soranlar oldu. Her birine çok teşekkür ediyorum. Yüksek dikkatlerinden dolayı. XRP'nin peşini gerçekten olumsuzluklar şu an bırakmıyor dostlar. Şu hani 1-2 yıldır peşini bırakmayan, bana da yorumlarda çok fazla sorduğunuz XRP'nin davası var ya. Yani XRP'nin menkul kıymet sayılıp sayılamayacağı ile ilgili XRP'nin ayaklarında prangalar var dostlar ve bu bir süredir devam ediyor. Şimdi işte bu davalara bir yenisi eklendi. İddia da şu ki XRP'nin bağlı olduğu şirket var ya, Ripple. Kaliforniya yasalarına göre sahte reklamlar yapıyorlar. Yani böyle bir iddia var. Sanıklar, yani burada işte başta Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghous'tan bahsediyoruz ve ekibinden aynı şekilde bahsediliyor. Bunlar elindeki XRP işletip allayıp pullayıp sahte reklamlarla halka satıyorlar diyorlar. Bizzat Ripple'ın CEO'su için de işte haksız kazanç elde ediliyor deniyor dostlar. Bugüne kadar tam 67 milyon XRP sattı. Böyle iddialar var dostlar ve tüm bunlara rağmen Ripple'ın CEO'su çıkan haberlere göre diyor ki Ripple XRP'den bağımsız bir şirket. Yani yatırımcılar şirket hissedarı olmayacağı için, yani siz bugün XRP aldıktan sonra Ripple'ın bir hissedarı olmayacağınız için arada organik bir bağ söz konusu olamaz diyor. Yani bu tabii ki doğru. Yani aralarında teknik olarak belki kağıt üstünde bir bağ yok ama gerçekte bir bağ var yani. Buna ben inanmıyorum. Gerçi Ripple'ın CEO'sunun Twitter hesabına baktığımız zaman çok bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmadığını da görüyoruz. Koronavirüsle ilgili paylaşımları var. Ama tabii ben bu dava tarafına da direkt %100 haklılık vermiyorum. Çünkü 2 dolardan, 2,5 dolardan, 3 dolardan alanlar, tamam mı? Yani o psikolojiye girip işte Ripple çok haksız, XRP böyle yapıyor falan deyip bambaşka bir kafayla bu davayı açmış olabilirler dostlar. O yüzden hakikaten mesafeli durmak lazım. Ama XRP'de tüm bunlara rağmen güzel bir olay da var. Bizim Kripto Sözlük TV.com'da hazırladığımız haberde yazdığı üzere Ripple blockchain yasası dersleri için Avustralya Ulusal Üniversitesi yüksek lisans programı ile ortak şekilde 2 yeni ders başlatıyorlar. Belki de ben bu haberi okuyunca şu benim aklıma geldi dostlar. Ripple hani bu Amerika
Birleşik Devletleri toprakları içerisinde çok büyümeye çalışan bir şirket ya. İşte bu Libra'nın çok parladığı zamanlar, Vodafone'la bilmem neyle ortaklıklarını, konsensusunu açıkladığı zamanlar hemen Ripple XRP kafasını kumdan çıkarıp böyle atılımlar yapmaya başladı ya. Yani mesela ne yaptı? Washington'da ofis tuttu. İşte bu Beyaz Saray'a yakın olmaya çalıştı. Lobicilikler falan bunlara yakın olmaya çalıştı. Bunları yapmaya çalıştı. Dolayısıyla şundan eminiz, Amerika'da büyümeye çalıştı bugüne kadar. Yani çok başarılı oldu olmadı orası tartışılır ama belki de farklı coğrafyalara açılmak, işte oralarda daha serbest olan yasalar üzerinden belki farklı fırsatları değerlendirmeye çalışmak, inanın belki Ripple için, XRP için çok daha iyi olabilir. En azından itibarını yükseltmek için iyi bir hamle olabilir. XRP'nin şimdi teknik analizine geçeceğiz ama XRP'ye yönelik global tarafta, küresel tarafta yapılmış çarpıcı bir analizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun lafın kısası, bu analizde deniyor ki XRP'de 0.13 sente kadar bir düşüş bir sonraki adımda karşımıza gelebilir deniyor. İşte mesela ekranda görüyorsunuz dostlar ama tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değiller. Ben farklı fikirleri, farklı analizleri de sizlerle paylaşmayı sevdiğim için, yani kripto sözlüğü bu şekilde renklendirmek istediğim için bunları da ara ara sizlerle paylaşıyorum ve şimdi de jet hızıyla benim analizime geçecek olursak, evet, benim tarafta da aslında böyle bir olası bir düşüş ihtimali var. Yani bir önceki videoda bahsettiğim şu 12 Mart düşüşü var ya, meşhur 12 Mart düşüşü. Sonrasında XRP mesela yükselen kamanın içerisine girdi. Bu formasyon dediğimiz kalıp hareketinde sonu biliyorsunuz, artık ezberlediniz. Genelde düşüş olabiliyor fakat bir seviye vereceğim size dostlar. XRP yüksek ihtimalle bu kamadan eninde sonunda düşüşle çıkabilir ama bu olsa bile XRP'de 0.17 sent üzerine tutunabilmek gerçekten bu yükseliş umudunun canlı kalabilmesi için gerçekten önemli. Çünkü orada minimal bir destek var. Orada minimal bir güç var. XRP'yi bir tık daha yukarı atabilecek. Ha, çok güçlü mü derseniz çok güçlü değil ama yükseliş umudunu, yükseliş trendini bir tık daha devam ettirebilir. Ama tabii lütfen bu cümlelerde, bu analizlerde şunu da lütfen hatırlayın. Tüm altcoin'lerle birlikte bakmak lazım abi bu işe. Eğer XRP burada örnek, her coin için söylüyorum. XRP'yi ayrıştırabilecek çok güçlü bir hikaye yoksa, ki şu ana kadar gördüğüm kadarıyla hani olumsuz ayrıştırabilecek bir güçlü hikaye var ama o da dava olayından bahsediyorum ama o da yani hani böyle bir ayda falan ortaya çıkacak bir mevzu değil. Zaten işte davalar açılıyor ama Amerika Birleşik Devletleri şu an koronavirüsle uğraşıyor. Bu davaları falan önümüzdeki ay falan, yani ben çözüleceğini çok zannetmiyorum. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ama güçlü hikaye demişken, bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin dostlar. Çünkü Ethereum'da 2.0'ın testneti, yani test ağı bu ay başlıyor. Bu testnet başarılı olursa testnetin ve ondan sonra işte Mayıs ayı gibi beklediğimiz mainnet'in de fiyata pozitif etkisi olabilir. Bunu da bir yazmak lazım. Şöyle bir cebe atmak lazım. Ethereum'u tüm diğer coinlerden pozitif şekilde ayrıştırabilir bu haber dostlar. XRP'nin teknik analizine şöyle tekrar bam dönecek olursak da bu kama sonrası düşüş gelebilir ama bu yine bakın, bir önceki alçalan kamadan sonra gelen yükseliş var ya, yükseliş onun gibi aynen sınırlı olabilir. Toparlayacak olursak şunu söyleyeceğim. 17 sent bence XRP'de gayet kritik bir seviye. Kritik bir destek alanı. Bunun üzerinde tutunmaya devam ederse bu yükselen kamanın bir süre daha kendi hattı içerisinde giderken XRP'de bir tık daha böyle çok uzun süreli demiyorum ama yükseltme ihtimali var. Nitekim de işte 4 saatlikte Bollinger Bandı çok daralmamış. Yani böyle hemen paldır küldür düşeceğiz diye bir tablo yok. Şu an görünen o ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değil dostlar. Yani tüm piyasada şöyle çok ekstrem, çok böyle sıra dışı bir hareket olmadıkça, tüm altcoin'lere topluca para girişi, topluca para çıkışı olmadığı bir senaryoda, normal şartlar altında bu hat içerisinde ilerlesek de kamanın yapısından kaynaklı olarak düşüş ihtimali eninde sonunda daha fazla gibi. Bir de biliyorsunuz dostlar, kısa vadeli kar bırakabilecek, hani bir önceki videoda bahsettiğim sert hareketler var ya, işte bunların dışında devam eden, sürekliliği olan yükselişi de bence şu an zaten beklememek lazım. Ne zaman beklemeliyiz biliyor musunuz? Bir önceki videoda Amerikan kripto para borsası Coinbase'in kendi araştırmasından bahsetmiştim size. O araştırmada Coinbase Bitcoin'i altına benzetiyor ve aynen altının da 2008 krizinin ilk başlarında o nakite olan aşırı talepten dolayı düştüğünü, yani altının düştüğünü ama devam eden, bakın tarih veriyorum size, 3 sene boyunca yükselişlerin yaşandığını söylüyor. Altından bahsediyorum. Tarih tekerrürden ibaretse ve Bitcoin'de dijital altın olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsa, evet, önümüzdeki zamanlar, önümüzdeki yıllar belki Bitcoin adına çok açık olabilir ama dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil, sadece kişisel düşünceler. Ve evet, şu ana baktığımız zaman biliyorsunuz global küresel arenada dolara çok fazla ilgi var. Çünkü ne var abi? Aşırı bir böyle bir nakit ihtiyacını karşılama arzusu var. Ama ne olabilir? Sonrasında krizin olgunlaşmasıyla,
panik havasının şöyle bir dağılmasıyla insanların böyle yeme gibi, içme gibi, tuvalet kağıdı gibi böyle acil ihtiyaçlarını ya karşılayamazsam endişesi rafa kalktığı zaman, onları artık insanlar düşünmediği zaman bu sefer ivre işte tam tersine, nakitin tam tersine doğru dönebilir. Yani doların tam tersine doğru dönebilir. Sınırlı olan, fason basılamayan, kafana göre basamayacağın varlıklara yönelebilir insanoğlu dostlar. Bunlar da zaten yatırım tavsiyesi değil ama altın ve bitcoin olabilir. Bunlar kişisel düşüncelerim. Kesinlikle zaten ne benim ne de böyle bir başkasının fikirlerine direkt alarak yatırım yapmayın dostlar. Bol bol beslenelim. Yani fikir yelpazemizi, bakış açımızı genişletelim, zenginleştirelim. Hepsini böyle bam bam ortaya koyarak, ortak aklı da belki devreye alarak ama nihayetinde son kararı sadece ama sadece kendi aklımızda, kendi beynimizde vererek yatırım yapalım dostlar, eğer yatırım yapacaksak. Bu arada sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Bitcoin'in ve altcoin'lerin hareketleri hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Dünkü sert hareketten nasıl çıktınız? Kar zarar olaylarınız ne durumda? Eğer yeni başlıyorsak bence zaten şunu söyleyeyim. Terste kalma ihtimaline karşın temkinli olmak, sadece seyretmek de iyi bir çözüm. Çünkü seyrettiğiniz zaman ders çıkarıyorsunuz. Nerede, nasıl tepki almış Bitcoin onu görüyorsunuz ki bu da zaten sizin para kaybetmemenizi sağlayabilir. Sonuçta para kaybetmemek kazanmaktan çok daha iyidir. Çünkü sizi markette tutar, oyunda tutar, bir sonraki hareketinize sizi bam bam hazırlar diyerek şimdi bugünün bonus bilgisine geçelim dostlar. Bonus bilgi şu: Çinli askerlerin yürüyüş anında başlarını dik tutmaları için yakalarına sivri ucu boynuna gelecek şekilde iğne takılıyormuş, biliyor musunuz? Yani çok acımasızca bir şey belki ama boynunu aşağı eğerse o iğne boynuna batsın ve tekrar kafasını kaldırsın diye. Ve Ledger çekilişinde haftaya yapıyoruz dostlar. 3 kişiye Ledger hediye edeceğiz ve bu çekilişe katılmak için hala vaktiniz var. Aşağıdaki linkten formu doldurun, kanalıma abone olun, zile dokunun, videolarımı beğenin ve tabii ki de mutlaka bol bol yorum yazın. Bunları, yani bu söylediklerimi ne kadar çok yaparsanız kazanma şansınızı da o kadar çok artırırsınız. Bu arada hazır vaktimiz varken isterseniz son videolara sizlerden gelen yorumları da, soruları da şöyle bir okuyalım. Onları da canlı canlı cevaplamaya çalışalım dostlar. Çok fazla ilgi gösteriyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum her birinize. Özellikle son videoların altına yazdığınız yorumları, soruları hızlı bir şekilde okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Her birini tek tek okuyorum, bunu söyleyeyim. Ve şimdi son videodan şöyle birkaç tane okumaya çalışalım. Evet, Murat Uslu diyor ki yine enerji dolu harika bir video, teşekkür ederim demiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Uğur Sevin diyor ki yaptığım yatırım çakılıyor, 60 binden 45 bine indi, umarım kısa sürede toparlar. Yani Uğur, umarım toparlar. Burada ne aldın, ne zaman aldın, gerçekten bunlar çok önemli, çok detaylı kriterler belki. Ama teknik olarak ne diyoruz? Özellikle yeni yatırımcıların kaybetse bile üzülmeyeceği bir rakamla girmesi ve belki de doğru noktaya kadar beklemesi lazım. Ama tabii ki de kaybetse bile üzülmeyeceği rakam, bu önemli. Hocam kripto para almak istiyorum, hangisini almalıyım demiş Ahmet Muhammed Tutkun. Ya bu nedir? Yani bu soruya tek bir cevap yok ama belki Bitcoin ile başlayabilirsin ve çok minimal rakam dostlar. Minimal rakam, hiçbir şey kaçmıyor. Gerçekten fırsat kaçmıyor. Her zaman gelir bu fırsatlar. Lütfen ilk başlarda böyle langır lungur girmeyin. Benim söyleyeceğim bu olur. Kanalı çok eskiden takip ederdim. Herhalde ilk 1000 takipçiden biriydim. Çok vakit harcıyorum diye ara vermiştim. Kripto para haberlerine falan. Şimdi bir bakınayım dedim. Buralar değerlenmiş demiş. Ümit Yıldırım çok güzel bir yorum atmış. Çok teşekkür ediyorum Ümit. İşte ilk 1000 takipçiden beri takip ediyormuş. Gerçekten yani kanalı açalı 2 sene 3 sene olacak yani. Şubat 2018'de açmıştım. Nereden nereye geldik? Yani ben emek veriyorum, seviyorum. Özellikle bu hani düşüş zamanlarında kripto para yatırımcıları tutunabileceği bir dal arıyorlar. Ben de enerjiyle, heyecanla, tabii ki de realistik de olarak, yani pembe güller, pembe karanfiller olmayacak şeyler söylemeden olabildiğince pozitif şekilde bu analizlerimi yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, emeğine sağlık. Chainlink ile ilgili de bir analiz paylaşabilir misin demiş Ahmetcan. Elimden geldiğince tabii ki önümüzdeki zamanlarda olabilir. Şimdi ben şu an ne alayım? Bitcoin tam zamanı mı şu an? Demek ki söylediğim şey senin için de geçerli Sinan Tarık Çomak. Eren, Covid-19 yani koronavirüs sıkıntısı artarak devam ederken Nisan ayından bir hayır beklemek pek de doğru gelmiyor bana. Belki ikinci bir aşağı dalga ile karşılaşabiliriz gibi sanki. Alihan, katılıyorum. Bunun için hatta ben tarih verdim bir önceki videoda. Ne dedik abi? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Mayıs sonu Haziran başının maalesef peak yapabileceği zamanlar olabileceği konuşuluyor. Bu da evet bir tık daha düşüş getirebilir. 2008'deki seviyeye inmedik. Öyle bir senaryoda çalışabilir. Bunu zaten söylüyoruz ama bu videoda bir tık daha Bitcoin özelinde her şey olağan akışında devam ederse onu yorumladık. Bir önceki videoda zaten bu söylenenlere detaylıca yer vermiştik dostlar.
Abi en güvenli online kripto cüzdanı önerir misin lütfen? Şu anda Binance ve BTC Türk'ü kullanıyorum ama birazında Coinbase'e atacağım. Ne diyorsun abi? Bu cüzdanlar iyi mi? Bir de uzun vadede tutacağım için şu an pek güvenemiyorum bir yere. Lütfen yardımcı olabilir misin? Yani uzun vadede atacaksan borsaları cüzdan olarak kullanmak yerine belki Ledger alabilirsin. Yani Ledger Nano S veya Ledger Nano X alabilirsin. Yazmış bu soruyu, ona cevap vermiş olalım. Evet dostlar, çok fazla yorum var. Şöyle birkaç tane okumak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu sevdiyseniz Facebook'ta, Twitter'da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bam bam.